Dursun Şahin, Alperen Şahin gönderiyor. Dursun Şahin Üsküdar Çinili Cami müezzini. Lütfen hocam, tabii ki. Üsküdar Çinili Cami. Üsküdar'ın şahane güzellikteki camilerinden biri. Bakalım. 5.13'te başlıyor kayıt. Bakalım nasıl bir kayıt. Ton mi bemolle mi arasında duruyor. Bakalım. Burada. İki okuyucu bir arada okuyorlar. Bu yüksek volümlerde birbirleriyle çarpışıyor da sesler. Ve o nedenle aslında okumaya bazen faydası var bu desteğin. Bazen de birbirleriyle çarpıştıkları için sesi kullanma bakımından zorluklar da yarattığı olabilir. Çünkü şöyle düşünün. Ortada bir volüm var. Güçlü bir volüm var. Nasıl diyeyim? Farz edin gürültülü bir ortama girdiniz. Herkes konuşuyor. Sizin sesinizi duymanız için daha fazla bağırmanız gerekmez mi? Bu biraz böyle bir şeye yol açıyor. Yani yanınızda birileri okuduğu zaman ya herkes volümlerini kontrollü ayarlayacak ya da herkes yükselirse de bütün okuyanlar için zorluk oluşturuyor. Biraz böyle bir durum var. Yani volüm çok yükselmiş ve artık tizlerdeki kontrol biraz yüklenmeye başlayarak çıkmaya başlamış. Artık sınırları zorluyor. Bak buradan itibaren. İkisi de çok yükleniyor. Sol diyaza kadar gelen güzel bir baritonal tiz bölge gibi. Zaman zaman seslerle çarpışmış. Yani farklı çünkü iki hoca da yorumlar yapıyor. Biri farklı yapınca bazen birbirlerine çarpmışlar. Bu çok güzel. Diğer hocamız, tam karşıdaki hocamız tek nefeste inip çok güzel bağlıyor, bakın. Dursun Şahin Hoca'nın okuduğu ezanlar da var benim bildiğim ya. Göndermişlerdi bana. Bir saniye. Bir tanesini seçmek isterim. Çünkü çok güzel, etkileyici. Biz daha önce yaptık mı ya? Dursun Şahin Hoca'nın ezan okumasını yaptık mı? Özgün, hatırlıyor musun? Sanki bu görüntüden sanki geldi. Dursun Şahin Hoca'nın Muayyer Kürdi ezanı var. Gelin onu dinleyelim. Bu acayip güzel. Şimdi hatırladım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu
lezzetli. Yani bu ezanlarda kullanılan makamları bilmiyorum, biliyor musunuz? Biliyorsunuz arkadaşlar, bilmiyorsunuz. Ben bilmiyor musunuz gibi anlaşılıyor. Efendim Özgüncüm? Bu arada chatten yapılmadığı söyleniyor. Yapılmadı mı? Tamam. Kısa bir bilgi vereyim. Arkadaşlar, ezanlar dünyanın pek çok yerinde tabii ki hani okunuyor ama makam kültürü biraz farklı bir bilgi. Şimdi Osmanlı'dan gelen bir kültür var bu topraklarda. Bu da farklı makamlarda ezan okuma kültürü. Yani farklı saatlerde farklı makamlar tercih ediliyor. İşte selalar farklı makamda okunuyor. Bunun da bir sebebi var. Çünkü her saatte gene Osmanlı'dan gelen bir başka bir kültür, tedavi kültürü. Yani işte sesle, makamla tedavi, müzikle tedavi diye bir ilim bölümü var. Burada hangi makamın hangi hastalığa, hangi duyguya, hangi probleme iyi geldiği ile alakalı birçok bilgi edinilmiş. Deneyerek, uğraşarak ve bununla ilgili de işte Edirne'de birçok yerde hastaneler kurulmuş ve bildiğiniz müzikle tedavi uygulanmış. Şimdi bunu daha sonrasında ezanlara da geçirmişler. Yani işte demişler ki zaten makam kültürü biliyorsunuz Osmanlı'nın en önemli özelliklerinden biri, desteklediği, yeni makam oluşturmayı desteklediği bir kültür. Şimdi mesela sabah makamı sabahları genelde tercih edilmiş. Bunun başka makamları da var. Sadece sabah değil. Uygulanan ama sabah karakterli. Öğlenleri işte rast, Hicaz, ikindi, Hicaz, rast, uşak. Gene öğlen uşak makamı olabiliyor. Akşam segah makamı, yatsı, Hicaz makamı. Ama bunun haricinde de zamanla farklı makamlar ortaya çıkmış. Mesela Sultanahmet Camii'ne İstanbul Camileri Müezzinleri CD'sini yaparken gittiğimde soyadı Çelik Endazi olan hoca. Şimdi bir anda gelmedi, kusura bakmasın ismi. Muammer Çelik Endazi'ydi galiba. Yanlış hatırlıyorsam da kusura bakmasın lütfen. Konya'dan gelmiş bir müezzindi ve dedi ki biz Konya'da Perşembe günleri ikindi saatinde Nihavent okuruz ezanı dedi. Nihavent çok etkileyici arkadaşlar. Üsküdar'da sahilde gezerken Nihavent ezan duyarsanız böyle tüyleriniz diken diken olur. Çok acayip güzel yakışıyor gerçekten. Ezana çok yakışıyor. Ezan bir çağrı biliyorsunuz. Bu çağrının duygusunu çok destekliyor. Osmanlı zaten bunu keşfederek, yani makamlarla keşfederek insanları, müzikle keşfederek, müzikle birleştirerek çağrıyı yapmış. Şimdi muayyer Kürdi, Kürdili cazkar ezanlar zamanla geliştirilmiş şeyler. Yani temel olarak okunan 4-5 makamın dışında işte bunun haricinde de şeyler. Nikriz ezan okuyan da var. Yunus Balcı Hoca ile kaydederken mesela biz o zaman Nikriz ezan okuduğunu söylemişti. Bir deneme olarak kaydetmiştik. Şimdi muayyer Kürdi'nin bence böyle ezanlara kattığı o kadar güzel bir duygu var ki. Ne kadar naif, ne kadar güzel bir his veriyor. Bakın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Muayyer Kürdi'nin karakteri biliyorsunuz. Bilmiyorsunuzdur muhtemelen ama. Muayyer Kürdi'nin makamı bu diziye sahip. Ve inici makam. Yani her zaman tiz bölgede başlıyor yolculuğuna. O da tam bir Dursun Şahin Hoca'da, doğru ismini söyledim değil mi? Umarım yanlış söylemiyorum. Dursun Şahin Hoca'da inici karakterde başlıyor ezana. Eşhedü en la ilahe illallah. En karakteristik özellik şu. Bir yüksek bariton renge benziyor Dursun Şahin Hoca. Tiz bölgelere doğru yaklaştıkça falsetto ile karışık kullanıyor son derece. Ama çok güzel yediriyor. Öyle güzel, lezzetli ki. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim ezanlarla ilgili. Hani genelde bu coğrafyada, Osmanlı coğrafyasında bulunduğunu söyledim. Fakat dünyanın her yerinde böyle makamlar yok. Yani bu coğrafyada böyle makam duyarsınız. Dünyanın pek çok yerinde ezan okunuyor ama işte Kazakistan'a gittiğimizde gidip camiyi öğrenmiştik. Dedi ki burada Hicaz ezan okunur. Bir tane de Türk müezzin var dedi Astana'da. O da işte Türkiye'de
ki ezanları Türk makamlarıyla okuyor dedi. Yani dünyanın her yerinde böyle bir sürü çeşit ezan okunmuyor. Arabistan'da okunmuyor. Genelde makam kültüründen en çok çok makamlı ezan okumuyorlar. Mısır hariç. Orada da var. İşte rast ezanlar, mahur ezanlar, bunları biliyoruz. Dinliyoruz çünkü. Kur'an-ı Kerim okurken tabii çok makam kullanılıyor. Fakat bu topraklardaki okuyuş stili buranın kültürüyle yoğrulmuş. Ondan özel, değerli, sahip çıkılması gereken, çok özel. Ve o nedenle böyle farklı makamlarda okuyan müezzinler, dini görevlileri olunca çok büyük saygı duyuyorum. Hatta gene zamanlarını hatırlıyorum. Camiler Müezzinler CD'sini yaparken bir gün vapurda Üsküdar'a yaklaşıyoruz. Galiba bir kayıt yapmıştım. Nur Osmaniye Camii, ki arkadaşlar Nur Osmaniye Camii'nin akustiği büyüleyicidir. Muhteşem bir akustiği var. Kayıt yaparken orada o kadar zorlanmıştık ki, yani çok büyük bir alan var. Yani sesi verdiği zaman öyle büyüyor ki ses içeride hoca. Bütün makinelerin seslerini hep kısmak zorunda kalmıştım. Büyük sesi kaydedebilmek için. Yani çok şaşırtıcıydı. Hep pik yapmıştı aletler. Neyse, orada bir kayıt yaptıktan sonra işte akşam saat galiba 7.30-8'e doğru Üsküdar'a geçiyorum. Tam geçerken vapurda duydum. Üsküdar'daki sahil, düşünün, Mihrimah Sultan Camii tam karşısındaki diğer cami. Şimdi 3. Ahmet Çeşmesi'nin karşısındaki cami. Şimdi gelmeyecek aklıma, özür dilerim. Hatırlayanlar biliyordur zaten. Tam karşısındaki camide bir baktım, bir Kürdilice asker ezan okunuyor. Ama öyle böyle değil. Muhteşem. Ben de o zaman zaten makamlı ezanlara kafayı takmışım. Sürekli arıyorum. Orada bir Ahmet Hoca vardı. Ben vapurdan indim, koşmaya başladım. Camiye koşuyorum, içeri girdim. Hemen işte abdest alıp hemen içeri daldım. Tabii namaz başlamış. Ben namazı kıldık, bitti. Hocanın yanına gittiğimi hatırlıyorum, hiç unutmuyorum. Hoca çıktı. Hocam dedim, o ezanı siz mi okudunuz? Şöyle baktı bana. Sen dedin hayırdır falan. Hocam o nasıl ezan okumak diye şöyle bir söylediğimi hatırlıyorum. Gel bakalım dedi, bir çay içelim dedi, sohbet edelim. Girdik içeri, çaylar içtik, muhabbet ettik. Muhteşem bir şeydi. Yani ben zaman zaman burada otururken de böyle ezanlar duyuyorum. Farklı makamlar çok yakışıyor. Dinlemeye devam edelim. Ben böyle anlatıyorum ama inşallah sıkılmıyorsunuzdur çocuklar. Eşhedü en la Doğuya kadar geldi. Ama falset bu. Ne kadar naif bir okum olduğunu görüyorsunuz. Müthiş. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. O anda Yani şurada hoca konuşuyor burada. Sesin harmoni diyoruz biz bunlara. Ağız kapandığı zaman ya müthiş. Müthiş. Bu harmonikleri o kadar güzel kullanmış ki bunu zamanında bir ara İbrahim Tatlıses çok geliştirmişti. Çok güzel glisandılar. o anda ne hissediyorsunuz? O anda zaten kendimi hiç düşünmüyorum. Yani o anda varlığımı hiç düşünmüyorum. Hayya alas-salâh. Mükemmel bir yüksek bariton. Mükemmel.
Oh. Özellikle şurası. Baksanıza çocuklar. Şurası inanılmazdı. O inerken tam göğüs seslerine doğru geçtiğinde bir kırılma oluyor ya seste. Onu ya o türkü okumalarında var o çarpmalar. Ben onu gördüğüm zaman böyle artık perişan oluyorum. حي على Yıldız. Yani ardına tam kürdüleyeceğiz. O kadar kürdüleyeceğiz gibi muayyer gerçi bu ama çok benzer zaten. Yani ardından tam bir makam karakterisinde bir şey dönüşüyor. Yani makamsal karakterin ezanlarda nasıl naif, lezzetli durduğunu görüyorsunuz. Dursun Şahin hocamıza bu muhteşem, farklı, kendine has okuyuş için teşekkür etmekten başka bize kalmıyor bir şey.